Herkese merhaba. Bu hafta değerli sınıf arkadaşım Semih Şener'in şantiyesindeyiz. Eskişehir'deyiz. Hazırsanız Semih Bey'in şantiyesini gezmeye başlayalım ve bakalım, inceleyelim neler varmış, neler yokmuş. Evet Semih Bey, burası dükkan katı. Burası iş yeri katı, yumuşak İş yeri kat. katı, yumuşak kat. Yüksekliği 4.40. 4.40. 2 tane bodrum katımız var. Bu binada görebileceğim bütün statik hamleler var. Mansart, eğik kolon hariç. Düşük döşeme var. Şurada yaklaşık şuralara kadar 50 santim aşağıda bir düşük döşeme var. 65'lik kirişlerle beraber 15 santim kabloya tersinden bağlanıyor kirişin. Bu binanın 4 tarafında var. Kat yüksekliği aşağının 2.80, binalarınki 2.90. Şöyle binayı da gösterelim. Katlarınki 2.90. Yani güvenliği iki önemli. bodrum var dedin. Üç kat Şu bodrum üçüncü var. kat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane döşememiz var, doğru mu? Doğrudur. 7 daire katı, bir iş yeri katı, 2 bodrum kat. Araç asansörümüz var burada. Araç asansörü, onu görebilir miyiz? Buranın statik tasarımını sen yaptın sanırım. Evet, o yüzden güvenebiliriz yani. Yumuşak kat. Yumuşak katın önlemini almışızdır. Burası araç asansörü şeyden geliyor. Yapının bahçe katı altındaki büyütmesinden geliyor. Bütün binanın etrafında var dediğim düşük döşeme aslında burada. Buradan araç asansörüyle inip 2 kat bodrum. Birinci bodrum katın yarısı iş yerlerinde depo, diğerleri otopark. Yani adam aracıyla buradan gelecek. Evet. Buradan aracıyla Asansöre araç otoparkının asansörüne girecek. Buradan aşağı inecek. Dilediği kata inecek, orada park edecek. Vay, harika. Güzel görünüyor. Evet. Park edebilsin diye aksanlıklarımız çok uzun olan yerler var. Onları da sana gösteririm. Hadi gel içeri girelim o zaman. Şimdi eksi birinci bodrum kattayız. Bu az önce yukarıdan incelediğimiz araç asansörünün olduğu yer. Tabii betonu sularken şu işte çevre sulardan, şunlardan bunlardan gelmiş ama yalıtım tam. Zaten dışarıdan gelen bir su yok. Alt katta görürüz muhtemelen. İkinci bodrum katta. Burada yeraltı su seviyesi eksi 3.50'lerde falan. Biz burada eksi 7'yi gördük. Keson kuyular yaptık, pompalar kurduk, elektriğini temin ettik o pompaları karşılayacak. Onunla yeraltı su seviyesini eksi 7.5'lara falan indirdik aşağı yukarı. Böyle hafif sulu zeminde üzerine naylon örterek gravitonu serdik. Ondan sonra temel imalatımıza başladık. Ondan sonra birinci bodrum katın perdelerin tabliyesini yaptık. Suyu geri saldık. Yalıtımız bentonit esaslı kil örtü. O da şu anda sonuç verdi. Onu da uygulama olarak gösteririz. Binanın etrafında komple fore kazıklar var. Ama fore kazıkların yüzeyi tabii çıkmıyor. Bu geçici iksel sisteminden dolayı yaptığımız fore kazıklar. Yüzeylerinde çok iyi bir temiz bir tabaka yok. Bu bentonit esasla şişerek 10 kat, hacmin 10 katı kadar şişerek yalıtım kesiyor. Böyle bir bal tabakası gibi bir tabaka yaratıyor. O da suyun geçişini engelliyor. Şişme eylemi 10 kattan büyük olduğu zaman artık şişemez hale geliyor ve su kaçırıyor. O yüzden düzgün yüzey elde etmek adına fore kazıklarının önüne kalıp çakarak bir perde daha döktük aslında. Fore kazık, bir beton perde, onun önünde bentonit, onun önünde bodrum perdeleri ve Yani şu bodrum perdesinin arkasında aslında katman katman birçok yapı var. Doğrudur. Evet, devam edelim. Bu az önce bahsettiğimiz düşük döşeme bölümü. Evet. Binanın Şurada da var sanırım. Dört tarafında da var. Yönetmeliğin izin verdiği çıkmaları gösteren kısım aslında. Yani aslında binanın sınırı şurada ama siz işte yan parseli 3 metre kalana kadar bodrum katı burada kullandınız. Ön bahçede farklı, yan bahçede farklı, arka bahçede çekme mesafeleri farklı. Evet. Nasıl üstteki çıkmalar gibi bunun da yönetmelikle belirlenmiş çıkma mesafeleri var. Onun mimar daha iyi biliyor. Şu anda hafızamda yok ama yanlış hatırlamıyorsam burada 5 metreye kadar çıkabiliyoruz. Burası bizim yan parselimiz. Önümüz bulvar, arkamız ve yanımız yol. Bunlarda 3 metreye kadar izin veriyor diye hatırlıyorum. 3 metre temiz kalacak. Burada da bizim 5 metre çekilme mesafemiz varsa yaklaşık 2 metre falan da çıkmamız var diye hatırlıyorum. Evet, harika. Devam edelim. Siz bana öncülük edin. Şu anda burada yeraltı seviyesi yok. Yeraltı seviyesi burada gördüğümüz... Işık var mı? Işık. Burada varmış, güzel. Bunlar senin iş güvenliği ağların. Evet. Yukarıda bunları şeyle yaptık, demir tel örgüyle yaptık. Burada ondan sonradan karar verdiğimiz için burayı da ağla kapattık. Her asansör boşluğunun önünde şöyle korkuluklar var. Burası senin Şaftların, şaftların, merdiven arasında şaft koyduk. tesisatların buradan gidecek. Şimdi eksi 2'ye iniyoruz. Yine tamamen perde. Aynen, tamamen perde. Bunun altı 91 metre materyal olması lazım. Yeraltı seviyesinin aşağı yukarı şuralarda bir yerlerde şu anda. Bunlar bizim nemlenme deneylerimiz, çimentolar. Bu nemi kusuyor. Bu bazı yerlerde su kaçakları oluyor. Bentonit suyu tamamen kesemiyor. Orada da şu delikler gibi şu aparat yardımıyla bir ne deniyor ona, poliüretan değil de aslında poliüretan esaslı bir şişen köpük üretiliyor. Şurada belki şeyini de gösteririm sana.
O bütün çatlaklara basınçla veriliyor. Bütün çatlakları dolduruyor. O da suyun gelmesine engelliyor. Şuralardan basmışız, görüyor musun? Yani bu anlamak için soruyorum. Betonun içindeki o kılıcal... Su büyük oranda soğuk derzden geliyor. Şimdi betonu dökerken iyi bir metot tutulması gerekiyor ki segregasyon olmasın. Segregasyon olursa eğer bu beton şişme esasıyla çalışan bir malzeme olduğu için Gel senin ışıkçın olayım. beton şişerek çalışan bir malzeme olduğu için segregasyonda şişerek o boşlukları doldurur ve görevini yapamaz hale gelir. O yüzden segregasyonu olmayan bir beton elde ettiğimizi düşünüyoruz biz. Buralardan değil, soğuk derz oluşturacak yerlerden geldi daha çok sular. Onları da şöyle çapraz delme ile soğuk derzden gelecek suların kanalını bulma. Ondan sonra da buradan basınçlı sıvı enjekte ediyoruz buraya. Çok basınçlı. Hatta bir kere patladı, benim üzerime de geldi. Buradan basınçlı bir şekilde o sıvıyı enjekte ettiğimizde bütün çukurları, şeyleri, çatlakları dolduruyor. Ondan sonra da gelen suyun yönünü kesiyor. Peki şu pahları bana anlatır mısın? Yani bu pahları tam yapma amacınız nedir burada? Ya bu pahlar sonradan alacağız bunları. Bu çimento, bir şey değil. He. Sadece nemlenmeyi bize göstersin diye nereden Siz test amaçlı aslında bu pahları yaptınız. Anladım. Bak o son vurduktan sonra üstadım sanıyorum bir şurada kaldı. Bir de ön tarafta kaldı. Şurada çok hafif bir nemlenme kaldı. Bunu da keseceğiz. Bu malzeme mi? Yine aynen dediğim gibi poliüretan esaslı bir sıvı bu. Şurada yazıyor. Şiştiğinde de şöyle köpük gibi oluyor. Köpüklerden de bunu hiç yapamadım ya. Şantiye çok temiz, evet fark ettim. Standart bir şantiyeye göre oldukça temiz. Evet, şu anda bir 3+1 dairede miyiz? Evet, 3+1 Önce manzaradan başlayalım. Şöyle güzel bir manzarası var. Korkuluk sistemi senin sistemin herhalde. Kaynaklı her taraf. Evet. Kör kasayı zaten yapıyoruz. Hazır böyle cepheden düşmeye karşılıklı şöyle inşaat demiri kaynatalım dedik. Böyle düşmeye karşı önlem olsun cephede. Bu kör kasayı yaptınız, peki şu ne için? O panjur kutusu. Gizli panjur var. Ha, panjur için bu. Panjurlar var. Elektrikli açılıp kapanan. Onların sarmal kasasında. Bu yani ne kadar genişlik lazım burada? Panjur için. 17'ye 17 olması lazım. 17 santim genişlik olması lazım orada. Yüksekliği de 17 mi? Yüksekliği daha fazla gibi. Şeyin kasası daha fazla, daha büyük. Ama kör kasa için ben sana şeyini atarım. Teknik çizimi var. Şuradan 22'ye 22 geliyor kutu. Buradan gelen sıvayla beraber hem bunun farklı ölçülerde olmasını istiyoruz ki anlamına gelen bileşimlerde çatlama oluyor. Hem çatlamayı önlemek için yan yana gelen iki farklı malzemeyi biz kodlu yaparız, farklı yaparız. Yani hem yüz olduğunda çatlama oluyor direkt. Aynen öyle. Tabii bir de bu kör kasayı monte ederken ki şeyimiz mantolamanın şişirmesinden sonra buraya sıkacağımız betopan veya şildex dediğimiz o sarı alçıpan, cephede kullanılabilen alçıpanlarla hem yüz olup cephede gözükmemesini, gizli kalmasını, cepheyle hem yüz olmasını sağlar. Evet. Şimdi benim bu projede en çok dikkatimi çeken şey öncelikle şu kirişler oldu. Çünkü Hatay'daki o depremde özellikle böyle konsol olan bölgelerde yani şu kirişler hep var ama şu kolondan diğer kolona, yani diğer kolon diğer odada şu anda şu kirişler genel olarak yok. Ama siz Eskişehir'de bunu zaten her projede uyguluyorsunuz bildiğim kadarıyla. Yani Konya'da başka diğer deprem bölgesi demediğimiz Karaman var. Bir de şey var, Ankara'nın altında Niğde mi? Niğde var. O bölgelerde bile atılması gereken bir kolon çünkü kiriş, çünkü bu iki tane kolonu birbirine bağlayan deprem sırasında ve düşey yükler altında dahi iş yapacak bir kiriş bu aslında. İki kolonu birbirine bağlayacak, moment diyagramında hem sürekliliği sağlayacak. Burada bu kirişi atmadığınız zaman kolona gelen yatay yükler direkt döşeme vasıtasıyla diğer kolona aktarılmaya çalışıyor. O da kesmelere sebebiyet veriyor. O da zayıf bir aktarım Zayıf bir oluyor. aktarım oluyor. Yani bu özellikle çok bence önemli bir faktör. Ama ne yazık ki mesela az önce dediğin için söylüyorum, Öyle. Konya'da vesaire yok yani bu olay. Gölcük depreminde de bakmışlar. Yanlış olmasın, yıkılan binaların %99'unda bu kiriş yokmuş. Evet, evet. Ben de öyle biliyorum. Şu tuğlalardan bahsetmek istiyorum ben. Şimdi halkımızın çok büyük bir bölümünde işte şöyle bir olay var. İşte bu kırmızı delikli tuğlalar işte güvenli değil, bilmem ne, şu bu. Tabii ki bu algıyı da bu videoda düzeltmek isterim. Biz bu tuğlaları taşıyıcı olsun diye koymuyoruz. Bunlar sadece bölme duvar. Taşıyıcı sistemimiz bu kolonlar. Bu kirişler ve işte aşağıda gördüğünüz az önceki perdeler. Yani bunlar alçıpan da olabilirdi bunun yerine. Gaz beton da olabilirdi. Beams de olabilirdi. Tuğla da olabilirdi. Yani bu biraz aslında yöresel farklılıklardan da kaynaklanıyor. Yani pek çok aslında seçim sebebinin nedeni var. Ha tabii kesmeye bir katkısı var mı? Var. Ancak biz bunu hesaplarda aslında baz almıyoruz. Tabii tuğla duvarlı deprem analizi diye aslında bir analiz geldi. Sen daha iyi bilirsin, sen daha hakimsin. Ama onu hala biz şeye katmadan alıyoruz, hesaba
katmadan alıyoruz. Şöyle söyleyeyim, tuğla sağlam değil. O biraz yapımla alakalı, biraz da tuğlanın kalitesiyle alakalı. Bazı marka tuğlalar var ve isim vermeyeyim. Tuğlayı elinizle kaptığınızda dahi elinizde parçalanıyor. Bu tuğla toprağın pişirilerek elde edilen bir ürün. Çok pişirirseniz çok maliyetlidir ve çok pahalı hale gelir. Çünkü bunun asıl şeyi doğalgaz, kömür, petrol, o tarz şeylerle pişiriliyor. Piyasadaki iyi bir malzemeyle, iyi bir harçla bunu sağlam hale getirebilirsiniz. Deprem bölgesinde mantolaması çatlamış adamın da kötü algı yaratmasın diye hemen sıvamaya başlamış. Çok döndü internette, belki görmüşsünüzdür. Evet gördüm. Bina hasarını şey yapmaya çalışıyor diye. O bir hasar değil, tuğlaların düşmesi de bir hasar değil, senin de bahsettiğin gibi. Bu yapısal olmayan bir eleman, yani bir şey olmaz. Evet. Yani ayrıca Harcı da sağlam, biz harcına kireç atmayız mesela. Çimento oranını, dozajını yüksek tutarız. Kamayla sıkıştırmayız. Özellikle 8,5'luk duvarlarda kama yaşken vurulduğunda duvarda bel verir. Biz harçla sıkıştırırız ki hem sağlam olsun hem de duvar yamulmasın. yani burada Kireç tabii atmayız, duvarları sıcak havada sularız. hı. Onu söyleyeyim. bu çok güzel bir detay. Tekrar söyler misin? Kayda girsin. Yani biz sadece duvarları değil, içinde çimento olan her ürünü sularız. Beton döküldükten sonra betonu sularız. Şap döküldükten sonra şapı sularız. Tuğla işlendikten sonra tuğlayı sularız. İçinde çimento, bordürü bile sulamışlığımız var dışarıda, dış mekanda olması ama. Çimentoya verdiğimiz önemi gösterir bu. Evet. Kaba sıvada yine suluyorsunuz. Evet, harika. Tabii gene konuya dönecek olursak halkın gözündeki o algıyı yıkmak için tekrarlayalım. Yani aslında bunun hasar alması bizim açımızdan bir hasar, deprem hasarı değil. Değil. Yani bunu hasarsız olarak hatta geçiyoruz. Doğru. Az hasarlı bile yazmıyoruz. Mimari hasar diyelim. Mimari hasar, aynen mimari hasar. Dolayısıyla taşıyıcılık konusunda zaten işimiz tuğlaya kaldıysa yandık. Tabii yığma yapılar için durum farklı ancak betonarme yapılarda tuğlalar bizim baz aldığımız sistemler değil. Evet, gelelim bu odaya. Burada da yine korkuluklarımızı koymuşuz. Burada 3 sıra tuğla var. Az önce tek sıra tuğla vardı. Evet, o mimari görsel. Onda söve var. Söve kat boyunca çalışıyor. Bunlarda söve yok. Mimari dış cepheli görsel bir şey olduğu için. Mesela bir de burası kentsel dönüşüm yeri olduğu için iki tane arsanın birleşmesiyle, tevhidiyle beraber tek arsaya döndürdük burayı. O yüzden aslında statikte de biraz düzensizlikler var. Akslar çünkü mevcut arsa sahiplerinin metrekarelerini karşılayabilmek için konumlandırıldı. 2+1, 3+1. Orası 88 metrekare 2+1, burası 134 metrekare 3+1. O yüzden yapıda biraz düzensizlikler var. Bu 3+1'in olduğu tarafta özellikle aks araları çok büyük. Sebebi de aşağıdaki otoparkın kullanılmasından kaynaklı. Birkaç kolonu asmayı istedim, çok istedim ama aşağıdaki otoparkta araç manevralarını engellediği için atmadık. Ama bu bir resmi tabii ki değil. Onun yerine güçlü kolonlar, güçlü kirişlerle beraber daha büyük alanları taşıtmayı hedefledik. Evet. Mesela senin burada kolonlarının boyutları çok dikkatimi çekti. Kaça kaç mesela bu kolonlar? Valla burada 70'e 55 var, 90'a 40 var. Böyle sabit kolon anlayışıyla gitmedik burada. Yerine özel kolon yaptık. Tabii kalıpçılara kolay oluyor böyle sabit 30-60 kolonlar ama doğrusu gelen yüke göre, gelen kuvvetlere göre ölçülendiriyor. Peki beton sınıfı nedir burada? C30. Bu köşeleri de pağ çıtası koymuşsun. Çok estetik duruyor açıkçası. Yani parçası hem kalıp birleşimlerinde çimento şerbetinin akmasını önlüyor hem de dikdörtgen kesikli betonlarda köşe yüzeyler hep şeydir. Maksimum agregalar buraya yerleşemediği için hep minimum agregalarla yerleşir. O da çok kırılgan olur. Hem o kırılganlığı alıyoruz hem çimento şerbetinin gitmesini önlüyoruz hem de estetik bir görüntü veriyoruz. Peki burada mesela kirişlerin kaça kaç senin? 30'a 50'lik kirişlerden oluşuyor çoğu. Büyük açıklıklardaki kirişler 30'a 35'e 50. Hatta 35'e 55 var. Yalnız burada hani zaten ebatlardan da çok belli. Yani güçlü kolon ve zayıf kiriş sistemi kuralına çok özen göstermişsin projede. Yıkılan binalar yani biraz kaba tabir olacak ama hani o sandviç haline geldiğimiz bizim gelen binalarımız ne yazık ki hep güçlü kiriş, zayıf kolon mantığıyla tasarlanmış. Tabii 98 yönetmeliğiyle aslında bu hayatımıza girdi. Ondan önceki binalarda belki de bunu yargılamamamız gerekiyor ve zaten 2000'den sonraki yapımların hem hazır betonun yavaş yavaş hayatımıza girmesi hem pilot bölgelerle yapı denetim sistemimizin hayatımıza girmesi de 2000'den sonraki binaların hatta 2004'ten sonraki binaları daha güvenli bulmamızın aslında temel sebeplerinden biri de yine bu. Kesinlikle öyle. Tabii hazır paket programlar var, hazır betonlar var, fabrikasyon üretilmiş demirler var. Bunlar işlerimizi çok kolaylaştırıyor. Ama başka bir etken var. İyi kurgulanmış bir plan, kalıp planı, kat planı, kolon kiriş birleşimleri önce plandan başlıyor. Sonra da uygulamayla tamamlanıyor aslında. Hazır beton, nervürlü demir, işte siz söyleyin paket programlar işimiz çok kolaylaştırsa da hiçbir şeye teslim olmamak gerekiyor. Önce kendimize teslim olmayacağız. Güzel bir kalıp planıyla önce gözümüz o binayı taşıyacak.
Ondan sonra hazır betona, nervili demire güveneceğiz. En sonunda uygulamayla bitireceğiz. İyi yerleşmiş beton, sulandırılmamış, katkısı az katılmış, denetlenmiş bir beton ve işlenmiş, projeye uygun olan gönyeleri, Etriyeleri, kancaları. etriye aralıkları, çirozları hepsi muntazam bir şekilde işlenmiş bir demirciye ihtiyacımız var. Dolayısıyla işimiz o kadar da kolay değil. Kalifiye usta bulmakta zorlanıyoruz. Kalifiye mühendis bulmakta da bence zorlandığımızı söyleyebilirim. Evet, çok haklısın. Peki ben burada sana çok başka bir soru soracağım. Burada bir kat betonunu döktünüz. Öncelikle kolonları dökmediniz. Siz bir bütün olarak döktünüz. Yani tulum döktünüz bildiğim kadarıyla. Doğru mu? Yani ayrı döküyorlar. Soğuk derzi sebebiyet veriyor. Hatta birkaç tane fotoğrafta gördüm ben. Soğuk derzden dolayı hasar almış yerler de var. Bunlar yönetmelikte bizim hep birlikte döküldüğüne dayanarak kurgulanmış bir sistem var yönetmeliğimizde. Ayrı dökenler var. Biz tavsiye etmiyoruz. Biz kullanmıyoruz. Böyle bir soğuk derzi baştan biz o çatlağı baştan biz yaratmak doğru gelmiyor bize. O yüzden biz tek seferde döküyoruz. Peki tek seferde döktün. Kolon kalıplarını kaç günde söküyorsun, yanal kalıpları ve döşeme ile kiriş altlarını kaçar günde söküyorsun? Bu konuda bilgi verebilir misin? Olması gerekeni mi söyleyeyim, uygulananı mı Yok, söyleyeyim? sen uyguladığını söyle gerçekten. Samimiyiz bu videoda. Biz bir günde sökmeyi hedefleriz, sorun değildir. Ama ustamız bizim kalifiyeli bir usta olduğu için genelde yetişemez. Betondan sonra hemen söküye gelemez. 2, 3 veya 4. gün, hatta bazen bir hafta sonra söktüğümüz bile olur kolon kalıplarını. Ama normalde 2 günde sökülebilir. Kiriş, dış kanatları da aynı şekilde. Düşeydeki kalıpları Düşey sökebiliyoruz. kalıplar aynen 2 günde. Yatay kalıpları da normalde 14 günde sökmemiz gerekir. Ama biz onu da tahminen 9 veya 10. günde sökmeye başlıyoruz. Zaten en az bir hafta öneriliyor. Olması gereken 14 gündür. Biz geniş açıklıklarda ama sökersek de 9. 10. günde sökeriz en erken. Bu sürelerde sökersek de geniş açıklıklarda, çıkmalarda altına kalıp direği vururuz. Bunu da 14 gün tamamlayacak şekilde bırakırız. Evet. Peki gelelim yeniden tuğlalara. Bu projede tuğla tercih etmenizin sebebi neydi? Yani gaz beton veya BIMS gibi alternatiflere nazaran burada tuğla tercih etmenizin sebebi neydi? Tuğla geleneksel bir duvar malzemesi. BIMS önceden birket diyorlardı. Ona çok güvenilmiyordu. Yapısal olarak çok ağırdı. Şimdi Yutong var. Yutong daha iyi ama maliyet önemli. Burada hesaba kattığımız şey maliyet ve uygunluk derecesi. Şimdi BIMS oldu. BIMS'e de geçtik. Şehir Hastanesi'ndeki projemizde BIMS uygulayacağız. Burada BIMS daha hesaplı hale geliyor tuğlaya göre. Tuğla akaryakıtla pişirildiği için, doğalgaz, petrol gibi şeylerle pişirildiği için daha pahalı hale gelmeye başladı. Bu Nevşehir'de şimdi BIMS üretiliyor Ponza taşından. Çimento esaslı bir şey. Şimdi onun işçiliği biraz daha fazla olmasına rağmen malzeme daha uyguna geliyor. O daha ekonomik hale geliyor. Ağırlık olarak aşağı yukarı kafa kafaya. Tuğladan bir miktar daha ağır ama çok önemsenecek bir ağırlık değil. Ebatları aynı. 8.5'a 13.5'luklar var, 10'a 15'likler var. İstediğiniz ölçüde var. Burada biz hem ekonomik olsun hem de güvendiğimiz, yıllardır yaptığımız geleneksel duvar malzemesi diye bunu seçtik. Bir de şu köşeler çok dikkatimi çekti. Buralarda hep kilitlemişsin köşeleri. Mesela bu aslında bunun içine giriyor. Şu bunun içine giriyor. Evet. Yani böyle bir kilit sistemi oluşturarak da depremde bu köşelerin çatlamasını da önlemişsin. Doğrudur. Yani burada şu hamleyi yapmak isteriz biz tabii ama çok uğraştırıcı olduğundan genelde 3-4 yerinden bağlarız. Önceden cephede de bağlıyorduk. Artık tuğlacılarımıza cephede bağlatamıyoruz. Şimdi yeni nesil sistemde dışa cepheyi Yutong yapıyorlar, içerisine tuğla yapıyorlar ya. Evet. Şimdi Yutong'da tuğlayı bağlayamıyor adam. Oradan kazanılmış bir alışkanlığı var. Öyle yapsaydınız nasıl bağlayacaktım diye ayak diremeye başladı. Cepheye bağlantı yapamaz hale geldik. Evet, evet. Peki sizin bu tuğla işçiliğiniz ne zaman bitti? Tuğla 7. katta devam ediyor ama bu kat sanıyorum 1,5-2 ay olmuştur. Peki yaklaşık olarak işçilik fiyatları ne kadar? BIMS mi, Yutong mu, şey mi? Yani Tuğla. eğer tuğladan başlayalım. Diğerleri hakkında da bilgin varsa Yani ustasına göre değişir. 40 ila 50 arasında diyebilirsin. 40 ile metrekaresi değil mi bu? Peki diğer yapı Lento attığı malzemelerinde? yerlerde boşluk düşmez. Burayı da dolu duvar örülmüş gibi olur. Hı hı. Lento atmadığı şu pencerede mesela boşluk düşülür. Burada Metal- boşluk düşülür ama lento attığı yerde. Bu arada lento demişken lentolarda da kenarlara olabildiğince bindirmişsin. Zaten orada çok fazla payda yok. Buralarda da en az 10 santimi yakalamışsın. Evet. Yani yığma yapılarda bunun tabii daha fazla olması gerekir. Ama burada da uygun görünüyor. Evet, mesela burada daha da fazla olmuş. Bu lentonun yüksekliği nedir burada? Yani tahminen
10 santim falan olması lazım. Çünkü 5'e 10'u dikine koyarak iki tuğla arasında kalıp oluşturuyorlar. Sildiğinizde de bir 5'e 10 yüksekliği kadar 9,5 santim. Diyebiliriz. Burada 8,5'luk tuğla görüyorum. Burada projeniz böyleydi galiba. 8,5'luk tuğla. Buralar 13,5'luk tuğla. 20'lik tuğla var mı herhangi bir yerde? 20'lik tuğla biz burada kullanmadık. Yani ama şey yatığına motifle ördüğünüz- beraber çift tuğla ördüğümüz yerler var. Mesela Şuralarda 8,5, evet. 13,5 tuğla var. Evet gördüm şimdi. Semih Bey burada da yine harika iş güvenliği önlemi almışsınız. Aşağıda ağımız var. Burada da yine 3 sıra korkulumuz var. Kutu profilden yapılmış. Gayet de sağlam görünüyor. Yani hareket edecek gibi durmuyor. Hatta şöyle biraz zorlayalım. Gayet iyi. Düşmeye karşı önlem alıyoruz. Yüksekten düşme. İnşaatta... Burada çok güzel bir detay var. Burada taş yünü koymuşsunuz araya. Evet. Ve 2 sıra tuğla var arada. Burada katta 4 daire var. Her dairenin komşu daireyle ve apartman kovasındaki ortak alanla birleştiği yerleri 2 tane 8,5 duvar arası 3 santimlik taş yünüyle kaplıyoruz. Bu hem dairenin dışarısıyla komşu daire veya apartmanın ortak noktası fark etmez. Ses ve ısı yalıtımını sağlamak için kullanıyoruz. Peki- Normalde projede bu detay zorunlu değil, göstermez. Aynı şekilde tavanda ısı yalıtımı için 3 santimlik strafor var. Bunu 5 santim olarak da uygulatabiliyoruz. Peki bu şimdi kalıbı kurarken sanırım bu straforu koyuyorsunuz, doğru mu? Peki kalıbı kurarken bu straforu koydunuz. Demirleri döşemeden önce bunun, yani şimdi paspayını bu köpüğün üzerine koyarsanız gömülecek. Doğru. Sizin burada farklı bir şey yaptığınızı biliyorum. Ne yaptığınızı biliyor musun? Ne yaptığınızı bilmiyorum, söyle. Mermer yapıyoruz. Daha geniş alana basmak için. Bu, kar ayakkabısı gibi düşün. Paspayları füze şeklinde oluyor. Onlar plastik, dediğin gibi ne kadar yoğun strafor alırsan al batıyor. Batıyor ve Üzerinde elektrikçiler geziyor. tabii bu Demirci da bir şekilde- donatının beton tarafından sarılmasına da engel oluyor. Bu büyük bir sorun. Doğrudur. Dolayısıyla- Aslında bir sorun değil. Başkaları için. Tabii. Tabii başkaları için sorun değil, Başkaları aynen. için sorun değil. Paspayını döşemede uygulayan ben Eskişehir'de görmedim. Öyle söyleyeyim. Varsa da 3-5 tane yapı firması yapıyor diye biliyorum. Biz tabii dikkat ederiz. Donatıyı korozyona karşı korumak için hem de doğru yerde çalışmasını sağlamak için paspayını önemseriz. Kolonda, kirişte ve tabliyede bunu uygulanabilir kılırız. Kolonda ve kirişte bahsettiğimiz plastik paspaylarla yapıyoruz. Döşemede de bütün imalatlar bittikten sonra betondan hemen önceki gün üzerine kimse girip o mermer de çünkü bir müddet sonra üzerine bastığınız zaman ne kadar da deseniz batıyor. O yüzden biz en son bunu döşüyoruz. Demirciler işini bitiriyor, elektrikçiler işini bitiriyor. En son görevlendirdiğimiz bir arkadaş bütün her yeri geziyor, mermeri yapıyor ve ertesi gün beton dökümüne başlıyoruz. Evet, harika. Peki şu odaya doğru ilerleyelim mi biraz beraber? Sen önden ilerle. Ben de arkandan seni takip edeyim. Burada yine bir perde var. Evet, Yani bu merdiven ve asansör etrafında çekirdek perdeler vardır. Şu aslında T şeklindedir burada ve diğer... evet, burada da devam ediyor. Şu an ışık bir tık yetersiz. Şimdi ışığımız da geldi. Bu bir Burada da yine poligon betonarme perde perdelerimiz aslında. var. Buradan devam ediyor. Buradan kiriş sanırım bağlantısını sağlamak için Hem yapmışsın. bağlantısını sağlıyor T perde olmasının sebebi. Çünkü biraz düzensiz bir yapı. Kentsel dönüşüm arsasında kurulduğu için. Daha önce de dediğim gibi. Sen daha iyi bilirsin. Stadda bu poligon kolonların donatılandırılması çok iyi olmuyor. Evet. Bilmiyorum, daha önce yaptım senin için. Kolon başları, etriyeler. Çok düzenli bir çok- gösterim çok olmuyor. düzenli Onları olmuyor. düzenlemek gerekiyor epey. Tabii. Normalde şu perdenin şu iki başını, T perdenin bu iki başını kolon başı şeklinde gösteriyor. Diğerini normal bodrum perdesi gibi sadece yatay donatılarla donatılandırıyor. Ben o başa da mesela bir etriyeli kolonlu şey oluşturuyorum. Kolon Bir başlığı perde başlığı oluşturuyorum. yapıyorsun. Aynen öyle. Üç taraftan da hem kolon başlığı olmuş oluyor, iki perde de birbirine mesleklenmiş oluyor. Evet. Bir de burada, gerçi eline aldın sen, beni hemen ifşa ettin şu an ama tesisat boşluklarını karotla açıyorsunuz. Yani hiltiyle kırma olayı yok sizde. Hayır. Peki bir karot numunesini görebilir miyiz? Yani karot numunesi nasıl olmalı sorusunun cevabı. Tabii ki ufak boşluklar var. Evet. Normalde bu kadar büyük boşluklar olmuyor aslında. Aldığımız numune ben sana söyleyeyim biraz aralarında en kötüsü çıktı. Biraz demeyeyim. Aralarında en kötü çıktı. En kötü hali bu. Kaynak ustamız geldi. Tesisat Merhaba, ustamız hoş geldi. geldiniz, hoş geldiniz. Şey mi? Breathe right mı? Aynen. Nefes alamıyorsun değil mi? Evet, evet. Evet, aynı durumdayız. Allah'tan üretmişler ya. Almanlara teşekkür ederim. Vallahi ben de onunla uyuyorum geceleri. Burada donatımız da var. Ya tabii bu normal tesisat için alındığı için tabii böyle Tabii şeylerle dikkat edilmeden karşılaşıyoruz. alınıyor. Ha? Döşemeden aldığımız için şey yapılabiliyor. Tabii döşeme en önemlisi eleman. Yani Aynen, kolondan aynen, alıyor olsaydık aynen, bunları aynen. Tabii ki, tabii. bu manzarayla karşılaşmadık. Ama senin az önce dediğin gibi yani kötü bir numune diyorsun ama şimdi deprem bölgesinde de numune örneklerini göreceğiz. Hepsinden daha iyidir çok yüksek bir ihtimalle. Tabii. Yani en kötü numune bile oradaki çoğu numuneden çok daha iyidir ki zaten granülometriye falan baktığımızda çok iyi bir dağılım var. Büyük, orta büyük,
biraz daha büyük, ince, ufak. Yani şunların işte Güzel 2,5 santim galiba maksimum agrega çapı. Peki bu kolonlarda ve perdelerde özellikle yangın yönetmeliği gereğince yani 3,5 santime çıkarılması, mesela şu kolon örneğinden bakalım. 3,5 santime çıkarılması konusunda ne düşünüyorsun? Yani paspaylarının 3,5 santime çıkarıldığında bunun artıları ve eksileri nasıl olacak? Bence gerek yok. Niye gerek yok? Yangın depremi hesaplarken nasıl 50 yılda bir olma olasılığını düşünerek yapıyorsun? Yangın çıkma olasılığı da bu kadar azdır. Bazı şeyleri biraz tolere etmek lazım derim. Çünkü paspayını 3,5 santime çıkardığında, ne kadar geriye ittiğinde, ne kadar ataleti o kadar uzaklaştırdığında daha fazla donatıyla aynı kuvvetleri karşılamak zorunda kalacaksın. Bu da bizim mühendisliğin gerektirdiği ekonomik olma kurallarını bana kalırsa istatistiksel olarak gereksiz kılar. Anlıyorum. Peki İstediği cevabı alamadım. istediğim cevabı alamadım. Şişireceğini düşünmüştüm olayı. Niye oğlum, ne güzel işte lan, artıralım şunları da adamlarda segregasyon çıkmasın. Herkes sen gibi çıkaramıyor betonu. Kütahya'ya bir gel Herkes gez. inşaat yapmayacak. Ya işte doğru diyorsun. Keşke herkes inşaat yapmasa. Az önceki konuya dönecek olursak şimdi C30 olarak projelendirdim dedin. Yani Evet. C30 küp dayanımı da 37 megapascal. Evet. Yani silindir dayanımı 30. Doğru. Küp dayanımı 37 megapascal. Dolayısıyla biz burada sahada beton dökerken taze betondan küp numune alıyoruz genelde. Dolayısıyla 37 megapascal. Tabi bunun bir de güvenlik faktörleri var. Artı 1 artı 2 attığın metreküpe göre. Ama bizim baz alacağımız rakam 37 dersek sen burada küp olarak 37, silindir olarak 30. Çok uzattım lafı. Sen burada C30 beton attın. Doğrudur. Tamam, harika. Peki C30 betonu tercih etmendeki sebep neydi? Bana göre çok yüksek katlı bir yapı değil ama tabii yüksek katlı diyebileceğimiz yapı türlerinden birisi. Eskişehir için yüksek katlı aslında. Ama Adana, Kayseri gibi yerlerde daha yüksek katlı, 14-15 katlı site şeklindeki yerler mevcut. C25 beton da tercih edilebilir ama C25 betonda hem kuşatılmış kiriş kontrolü var, işte güçlü kolon kontrolleri var. Bu kontrolleri sağlamak için C25 ile daha büyük kesitli kolonlar elde edebilirdik. Burada zaten aks açıklıkları geniş bir proje. Zaten yeterince büyük kolonlar çıktı. Kolonları hem daha da büyütüp yerden ve mekanı kullanımsız yapacak, kullanışsız gösterecek kolon ebatlarından kaçındık. Dolayısıyla C30'a çıkartarak kolonları biraz daha küçüğe evirmeyi, mekanı daha kullanışlı hale getirmeyi planladık. Semih Bey, bu merdivenler çok dikkatimi çekti. Yani aşağıdan baktığımızda da böyle bir merdiven görüntüsü var ve çok hoş duruyor. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii buradaki hedefimiz mimari görsel. Diğerleri kalıplar böyle çok yamuk şekilde çakılıyor. Sıvası yamuk oluyor, çok çirkin bir görsel oluşturuyor. Biz burada alt üst basamak dediğimiz hem alttan hem üstten basamak görüntüsünü verecek bir kalıpla ilerliyoruz. Yani üstten baktığımızda şöyle duruyor. Alttan baktığımızda da yine aynı görüntü var. Evet, bunu Mimar Sinan bile düşünemedi, öyle söyleyeyim. Yani buradaki kaygımız tamamen mimari, daha estetik dursun, daha köşeli, daha düzgün dursun. Hedefimiz o. Evet, harika. Peki şimdi sizin firma olarak kaç tane projeniz var şu an aktif olarak devam eden? Şu anda aktif 4 blok, 5 blok şehir hastanesinde var, bir tane de burada var. Toplam 6 blok. Toplam 6 blok ama 2 şantiye var. 2 farklı yerde 6 blok var. 6 blok var. Peki firmanızda kaç inşaat mühendisi var toplam? Toplam şirket yetkisiyle beraber 3 inşaat mühendisi, bir harita teknikeri var. 4 tane de teknik personelimiz var. 4 teknik personel, 3 inşaat mühendisi ve toplam 2 şantiyeniz var. Bir şantiyeniz büyük. 4 bloklu bir şantiye, 5 bloklu bir Bizde her şantiye. şantiye bir mühendis değil, her şantiye 2 mühendis anlayışı var. Evet, harika gerçekten. Olması gereken de bu ve zaten imalatların bu denli aslında düzgün ilerlemesinin, işte iş güvenliği önlemlerinin bu kadar düzgün olmasının ve her ayrıntıda azami özen gösterilmesinin de yine sebepleri aslında bunlar diyebiliriz. Evet, denetimli yapı denetimden değil, sorumlu olan şantiye şeflerinden geçmelidir derim. Evet, güzel bir sözle de veda ediyoruz. Evet, binamızın dış görünüşü de bu şekilde. Önde de yol var, arkada da yol var. Oldukça güzel bir parsel, ayrık nizam. Semih Bey, şu dikkatimi çekti. Şurada bir profil var, tam şurada. Evet. O nedir? O yapacağımız uygulamanın bir numunesi. Şöyle söyleyeyim, şu 3 pencere var ya, ikisi balkon, birisi normal penceredir aslında bunun. Yani şu 1, şu 2 ve şu 3, doğru mu? Toplamda katta, yatayda 5 tane boşluk var ya, ortadaki 3'ü. Şu 3'ü. Aynen. Ortadaki 3, özür dilerim. Aynen, Şu 3'ü. ortadaki 3'ü. Tamam, şu 3'ü. İkinci kattan veya birinci kattan göstermem fark etmez. Aynısı zaten. Tamam. Ortadaki 3'ü bir söve içerisinde. Hı hı. Bu bir söve içerisinde, bu başka bir söve içerisinde. Yani parmağınla gösterecek olursak Ha, şu ben- başka bir söve içerisinde, şu başka bir söve içerisinde. Aynen öyle. Şu Şu üçü de orta üçü de ortak tek söve bir söve içerisinde. Doğrudur.
O tek söve içerisinde olan şu 3 pencerenin önünden boy pencere geçiyor. Korkuluk geçiyor. Camlı alüminyum korkuluk yapacağız. Tabii burada korkuluğun çalışabilmesi için biraz daha önde olması lazım pencerelerin çalışabilmesi için. Mermere güven sağlamadan mermerin altına şu şekilde pencerelerin önüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 muhtelif yerlerden bu köşebent profilleri atacağız. O hem mermeri tutmaya hem de korkuluğu monte etmeye yarayacak ve çünkü bizim insanlar biliyorsunuz Fransız balkon deyip korkuluğa asılırlar, öne çıkarlar. Oradaki yükü bunlara da bir miktar taşıtmayı hedefledik. Yapısal olmayan elemanların analizi gibi bir şey bu. Yani aslında siz mermere basılması ya da işte mermere kuvvet uygulanması ve mermerin düşmesi endişesiyle Basılmasa dahi aynen öyle düşünmesi. bunlar için ekstra bir güvenlik önlemi Doğru, koydunuz şurada. doğru, Bu doğru. kör kasaya bağlı mı peki? Nereye bağlı o profil şu anda? Bağlı değil. Bu şöyle bir sistem. Şöyle bir sistem nasıl göstereyim? Şöyle bir sistem. Bu daha doğru oldu. Hı hı. İki tarafından bu ortada tuğla var. hı. İki tarafından tuğlaya oturuyor. Buradan beton ankrajlı, buradan beton ankrajlı. Bunun önünde de şöyle bir köşe bent var. Şu hareketi yapmasını engellemek için, ötelenmeyi önlemek için. Bu çıkan... Siz buradaki tuğlaya harpuşta gibi bir profil oturttunuz. Bunun Aynen da öyle. konsolu var. Konsolla taşıtmayı hedefledik. Aa, çok mantıklı olmuş. Evet, güzel duruyor. Çok güzel bir fikir olmuş. Beğendim. Tabii bunu sadece orada değil hepsinde yapacaksınız bunların. Ortadaki 3 söve için Korkuluk özellikle. taşıyacak her şeyde yapacağız. Evet, evet, harika görünüyor. Peki Semih Bey, şimdi tabii izleyenler çok merak ediyor. Yani işte doğramayı parselin sınırından, kolonun köşesinden oturtmak tabii herkesin öncelikli çabası ya da işte şu kirişin özellikle böyle ortada olmasını insanlar merak ediyor. Neden mesela bu taraftan 0 yani hem yüz değil de bu kolona hem yüz değil de ya da işte bu taraftan hem yüz değil de ortadan gidiyor. Yani siz mühendisler neden bunu böyle yani biz mühendisler neden böyle tercih ediyoruz? Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz? Tabii bir statik hesap var, bir denge var ve gelmesini öngördüğümüz yatay yükler var. Bu yükler altında yapının olabildiğince güçlü kalmasını hedefliyoruz. Bizim burada da kuşatılmış kolon hesaplarımız vardır. Bu kolona kirişi mümkün olduğunca ortadan bastırarak yükü kolonun merkezine aktarmak en minimum ölçülerdeki kiriş ve kolon boyutlarını sağlamamıza yardımcı oluyor. Bu şekilde yapıyı daha da ekonomik hale getirebiliyoruz. Hem daha da kuvvetli hale getirebiliyoruz. Elini koysana şuraya. Bastır. Çöktüm. Kafama koy. Bastır. Eğilmedin, bükülmedin değil mi? Güzel örnek. Evet. Bu nedenle biz bunları ortadan bağlıyoruz diyorsunuz. Doğrudur. Peki bu kuşatılmış kolon problemini ya da işte kuşatılmamış kolon problemini kirişi ortalamak dışında farklı hangi yöntemlerle çözebilirdik? Yani beton kalitesini arttırabiliriz. Beton kalitesi var. Kiriş genişliği. Kolondan bağlantı noktasına, kiriş merkezinin kolon köşe noktasına olan mesafesine uzaklığı. Semih Bey, şimdi vatandaşımız özellikle şu konuda çok çekiniyor. Şimdi tabii Murat Kurum'un da bu şekilde bir açıklaması var. Yani üstü konut, altı dükkan olan yapılaşmalar tabii ki yumuşak kat, zayıf kat dediğimiz düzensizliklere neden oluyorlar. Ve özellikle de eski yapılarda bu çok fazla yıkıma yol açtı. Evet. Biz burada nasıl önlemler aldık, neler yaptık ve burada aldığımız önlemlerin dışında işte etiyeler konusunda nasıl seçimlerde bulunduk, nelere dikkat ettik? Biraz bilgi verebilir misiniz proje hakkında? Tabii önce şeyden başlıyor bu, projelendirmeden başlıyor. Projelendirmede düzensiz yapı olarak nitelendirdik bunu. Yumuşak kat olduğu gerekçesiyle kolon boyutlarını olabildiğince yüksek tuttuk. Akabinde etriye aralıklarını olabildiğince özellikle birleşim bölgelerinde, gerçi bu birinci katta biz hepsini birleşim bölgesi gibi bazı kolonlarda 7-8 santim, bazı kolonlarda mesela şu perdelerdeki etriyeler fi 12'liktir. Etiyeler fi 12'lik burada, doğru mu? Doğrudur. Burada etiyelerimiz fi 12'lik. Doğru. Muazzam. Peki 12. kolonlarda nasıl bu durum? Kolonların çoğunda 10'luk diye hatırlıyorum ama bakarım yine onu çok merak ederseniz şey yaparım, söylerim. 10 santim arayla var, bazıları 8 santim arayla onu biliyorum. Ve birinci katta burada şey yapmadık, etriye sıklaştırması dediğimiz bir tabir vardır. Kolon kiriş birleşim bölgelerinde, kolon alt ve üst bölgesinde sıklaştırma yaparız. Bunu gövde bölgesinde de yaparak mütemadi bir etiye sıklaştırması yaptık. Yani siz aslında sadece alt ve üst bölgede değil, tamamında bu etiye sıklaştırmasını Doğru. yaptınız ve bu sayede de yatay kuvvetlere karşı ve kesme güvenliğine karşı ekstra önlemler almış kesitlerle, oldunuz. hem etriyelerle hem de projelendirme aşamasında hesaba katarak bunları Şu anda şehrinizde Eskişehir Belediyesi'nin de, Büyükşehir Belediyesi'nin ve Odunpazarı ile Tepebaşı Belediyesi'nin de Evet. bundan sonra en az 10'luk etriyeyi ve en az C30 betonu önereceği ve projeleri bu şekilde kabul edeceğini duydum. Öncelikle çok güzel bir adım olmuş. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? böyle bir karar alındığını ben daha henüz bilmiyorum.
Ama alındıysa da şöyle söyleyeyim, maalesef kötü uygulamalar var. Kötü uygulamalar olduğundan dolayı bazı şeyleri daha yüksek tutarak, güvenlik katsayılarını daha yukarıda tutarak önüne geçmeyi hedefliyoruz. Pas payına dikkat etmiyoruz, etiği aralıklarına dikkat etmiyoruz. Donatının nerede çalışıp nerede çalışmayacağını düşünmeden monte ediyoruz. Sadece sayıları ve çapları tutuyor. Ama donatı atıyorum geniş bir kirişte biz donatının altta olmasını hedefleriz ve donatıyı kiriş orta bölgesinde altta ek yapmayız. Çünkü bu kiriş şu şekilde bir hareketle kırılmaya çalışacaktır ve burada yekpare bir donatı olması gerekir. Ama maalesef kiriş orta bölgesinde ek yapan var, gönyeyi doğru yerde kullanmayan var. Haliyle işçilikler bu denli kötü olunca, denetimsizlik olunca, işi bilen insanlar yapmayınca güvenlik katsayılarıyla toparlamaya çalışıyoruz yoksunluğumuzu. Yapsınlar. Biz yine onu uygularız, önemli değil. En azından diğer binalar da bize bir mevzu olsun yaklaşmaya çalışmış olurlar. Peki Eskişehir'deki yapı denetim sistemi iyi çalışıyor mu? Yani arkadaşlar başarılılar mı? Tabii aslında bu soruyu sana sormak çok mantıklı değil. Çünkü zaten sahada şef var. Senin dışında da inşaat mühendisi var. Dolayısıyla sizin çok fazla imalat hatası ya da bir kusurunuz olmadığı için belki yapı denetimlerin de sizi uyaracak çok bir noktası kalmıyordur ama Ben şöyle söyleyeyim. genel olarak şehirde nasıl durum? Yani şöyle söyleyeyim, şu anda yanlış olmasın, 2-3 sene önceye kadar 8-9 tane olan yapı denetim belki 20'lerin üzerine çıktı şu anda. 2018'den sonra yapı denetimler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından otomatik olarak bir havuz sistemi kurulup atanmaya başladı. 2018'den önce biz yapı denetimlerle gidip anlaşıp paralarını da biz verip pazarlık yapıp o şekilde biz denetlemelerini istiyorduk. Tabii bu bir nebze olsun, sen dur, sen höy deme şansı tanıyordu bize. Tabii biz bunu yapmıyoruz ama olduğunu biliyoruz. Görmezden gel denebiliyordu. Şimdi bu sistem biraz daha değişti. Daha iyi bir hal aldı. Bakanlık tarafından atanması yapı denetimlerin elini güçlendirdi. Tabii biz burada her şeye dikkat ediyoruz. Ustalarımız tanınmış, Eskişehir'de tanınmış, bilinmiş ustalar. Zaten yapı denetim saha kontrol elemanları geldiği zaman bizim ustayı görünce bir rahatlıyor. Sonra bizleri görünce daha da rahatlıyor. Güven ilişkisine dayalı bir şekilde geliyorlar. Gördükleri zaman da memnun olup ayrılıyorlar. Biraz elleri güçlendiği için daha agresif olmaya başlayanları oldu. Onu da söyleyeyim. Ama tabii o agresif olmalarını da anlıyorum. İlk defa atıyorum bize bir yapı denetim geldi. Yapı denetim bizimle anlaşırken bunu böyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın. Daha bizi tanımadan yargı dağıtıyor. Ben onlara dışarıda gördüğünüz gibi olmadığını, burada 4 tane teknik eleman olduğunu, buranın sahipsiz bir eleman olmadığını, ustalarıma da yapı denetime de söylüyorum. Ustalarıma da diyorum ki burayı yapı denetim teslim aldı deme bana. Burayı bana teslim edeceksin sen. Yapı denetim teslim almış olabilir. O onun görevi. Burayı bana teslim edeceksin diyorum. Yapı denetim de aynı şekilde. Burada senden önce ben varım. Burayı ben kontrol ediyorum. Ondan sonra sen gel yine görevini yap diyorum. Bu şekilde. Harika. Bu hafta Eskişehir'de Semih Bey'in konuğu olarak Semih Bey'in şantiyesini gezdik. Semih Bey bu arada benim üniversiteden sınıf arkadaşım ve hatta belki de diplomamın yarısını borçlu olduğum insan. Bu hafta onun şantiyesine konuk olduk. Detaylı bir şekilde şantiyesini gezdik. Neler yaptığını, nasıl önlemler aldığını, detaylarını Semih Bey'den dinledik. Şimdi sözü Semih Bey'e vereyim. Yani umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın diyorum ben de. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu haftaki videomuzda Oğlum çok kötü çıkıyorum ama şu an. kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben kabaç konuşmasam. Ya abi niye adam el sallamıyor bile bekliyor. Semih Bey neler söylemek istersiniz konuşma kapalı. Siz hakkında olduğunuz için teşekkür ederim. Belki yanlış bilgiler de vermiş olabiliriz. Böyle bir yanlışımız varsa siz düzeltin, onlar düzeltsinler. Abi yolum kaçsın. Video daha önemli şu anda. Burayı keser miyiz? Keseriz ayarlarız. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelen hesapları, uygulamayı, işçiliği yapmaya çalışıyoruz. Siz de yapın. Ya çok kötü oldu ya benim. Olmadı. Olmadı ya. Niye olmadı? Tamam dur burayı Baştan şey al, tek baştan. baştan mı? Kapat 4. deneme bu artık çekelim şu videoyu. Bu hafta Ne diyordun? ne diyorsun? Umarım Dinlemedim seni.